Sana in arabadan dedim. Kaldır kafanı. Bak bakalım hatırlayacak mısın bu evi? Bak! Kirli geçmişine bak! Cehennemden kaçar gibi bırakıp gitmiştin çocuklarının yanından. Hatırladın mı o kaçan Cemile'yi? Hatırlatacağım ben sana. Dur oğlum, ne olursun dinle beni, yapma. Oğlun. Annesini durdurmak için peşinden koşan oğlun. Hatırladın mı onu da? Hatırlamazsın tabii. Çünkü bir an için olsun arkana dönüp bakmadan gittin. Ama şimdi burada her şeyin başladığı ve her şeyin biteceği yerdeyiz. Yürü! Yürü! Ellerine sarılan oğlunu savurup gittiğin yerdesin işte. Bu kapıyı en sert sen çarpıp gittin. Ardında koca bir enkaz bırakarak, hasta kocanı, çocuklarını bırakarak. Bu duvarlar sen gittikten sonra mahallenin dedikodularıyla aşındı. Mobilyacı Fahiye kaçmış dediler. Birbirlerine aşıkmış dediler. Öyle bir kadın dediler senin annen. Bak, buraya astı babam kendini. Senin bıraktığın utanca, yokluğuna dayanamayıp ben aldım babamı ipten. Boyum kadar iple mücadele ettim babam ölmesin diye. Ve o değil. Sen öldün o gün benim için. Senden nefret etmediğim tek bir saniyem bile olmadı. Şimdi her şeyi anlatacaksın bana. Artık karşında savurup atabileceğin 6 yaşında bir çocuk yok. Bu kapıdan çıkarken baban gibi olma demiştin ya. İşte ben o gün bu evin dökülen duvarlarına bakıp nasıl bir kale kuracağımı düşünerek büyüdüm. O yüzden her şeyi anlatacaksın şimdi bana. Konuş! Gittiğin gün nasıl ettiysen o lafları şimdi de öyle konuşacaksın. Neden gittin, neden? Konuş! Konuş dedim sana. Konuş, konuşsana! Ölmemeniz için. Size bir şey olmasın diye gittim oğlum. Yalan söyleme. Her detayı bir bir anlatacaksın bana. Sana yemin ederim doğru söylüyorum.
Faik denen adam zorladı beni. Manyak bir psikopattı. Her defasında önüme çıkıyordu. Çöp atmaya bile korkuyordum çıkarken, sana yemin ederim. Bir bakıyordum ki karşımda beni izliyor. Sizin canınızı yakmakla, siz ölümünüzle tehdit etti beni. Aylarca. Okul kapısında elinde bıçakla beklediğini söyledi. Eğer gelmezsen 3 çocuğuna da 3 bıçak saplarım dedi. Yemin ederim sana, mecbur kaldım. Yalan! Babamla bir kere bile böyle bir şey konuşmadım. Belli bile etmedi. Yapamadım. Haklısın ama baban hastaydı, çok hastaydı. Faik denen canavarı babanın karşısına nasıl çıkartabilirdim ki? O kendi canıyla uğraşıyordu. Hem baban dünya iyisiydi. Kimsenin kalbinde kötülük görmezdi ki. İnanmazdı. İşte hani sana baban gibi olma dedim ya, işte bunu demek istemiştim ben de. Babam böyle olmasaydı konuşurdum onunla. Yaşamazdık bunca acıları yıllarca. O kötülüğü bilmezdi ki kötülüğe karşı durabilsin. İşte hepimiz gibi Faik'in kurbanı oldu o da. Çocuklarını mezara koyarsın dedi. Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim. Ne dediyse tamam dedim. Sizsiz yaşamak benim için ne kadar zordu bir bilseniz. Ah, kokunuz şuramda kaldı. Yandı, kavruldu ciğerim, yandı, kavruldu.